Bugün sahip olduğunuz tüm değerlerin, doğru ve yanlış algınızın, aslında sizi kontrol etmek için tasarlanmış birer zincir olduğunu söylesem ne hissederdiniz? Kendinizi iyi, dürüst, yardımsever ya da mütevazı olarak tanımlarken, aslında sadece zayıflığınızı mı maskeliyorsunuz? Friedrich Nietzsche, insanlığın binlerce yıldır kutsal kabul ettiği ahlak sistemini tam ortasından ikiye bölerek sarsıcı bir soru ortaya atıyor. Bizler gerçekten özgür müyüz, yoksa kölelerin yarattığı bir vicdan hapishanesinde mi yaşıyoruz? Bu videoda felsefe tarihinin en büyük sarsıntılarından birini, yani Nietzsche'nin köle ahlakı kavramını tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Hazırsanız, zihninizin sınırlarını zorlayacak o derin sorgulamaya başlayalım. Analize geçmeden önce, eğer bu tarz felsefi ve zihin açıcı sorgulamalar hoşunuza gidiyorsa, şimdiden kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca video boyunca aklınıza gelen soruları ve yorumlarınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Şimdi, Nietzsche'nin o sarsıcı dünyasına ilk adımımızı atalım. Nietzsche, ahlak kavramının gökten inmediğini, tamamen insani ve tarihsel süreçlerin bir ürünü olduğunu savunur. Bu düşüncesini en sistemli şekilde temellendirdiği eseri, orijinal adıyla Zur Genealog der Moral, yani Türkçesiyle Ahlakın Soykütüğü Üstüne adlı kitabıdır. Filozofun 1887 yılında yayımlandığı bu başyapıt, insanlığın ahlak anlayışının kökenlerine inen adeta bir kazı çalışmasıdır. Değerli çevirmen Ahmet İnam tarafından dilimize kazandırılan ve yaklaşık 200 sayfadan oluşan bu başyapıt, ahlaki değerlerin nasıl üretildiğini ve zamanla nasıl yön değiştirdiğini gözler önüne serer. Nietzsche bu kitabında, insanlık tarihinin iki temel ahlak türü tarafından şekillendirildiğini söyler. Bunlar, efendi ahlakı ve köle ahlakıdır. Konuyu tam olarak kavrayabilmek için öncelikle efendi ahlakının ne olduğunu anlamamız gerekir. Efendi ahlakı, antik dünyanın soylu, güçlü ve savaşçı toplumlarında ortaya çıkmıştır. Bu ahlak yapısında iyi olan şey güçtür, güzelliktir, cesarettir, sağlıktır ve hayata karşı duyulan güçlü bir evettir. Efendiler için kötü ise zayıflıktır, korkaklıktır, pısırıklıktır ve hastalıklı olmaktır. Dikkat ederseniz, efendi ahlakında kötü kavramı bir günah veya ahlaki bir suç değildir. Sadece değersiz, aşağı ve işe yaramaz olanı temsil eder. Efendi kendi değerini kendisi yaratır. Dışarıdan bir onaya veya kurallar bütününe ihtiyaç duymaz. Hayatı tüm zorluklarıyla, acılarıyla kabul eder ve kendi iradesini dünyaya dayatır. Ancak tarih sahnesine köle ahlakı çıktığında, bu dengeler tamamen altüst olur. Köle ahlakı, ezilenlerin, güçsüzlerin, boyunduruk altında yaşayanların ahlakıdır. Bu ahlak yapısı, efendinin sahip olduğu her şeye karşı duyulan derin bir hınç duygusundan beslenir. Nietzsche buna orijinal ifadesiyle ressentiment, yani hınç der. Köleler, efendilerin gücüne, zenginliğine ve özgürlüğüne karşı koyacak fiziksel güce sahip değildir. Bu zayıflık, içlerinde devasa bir öfke ve kıskançlık biriktirir. Ancak bu hınç duygusu doğrudan eyleme dökülemediği için, zihinsel bir yaratıcılığa dönüşür. Köleler, dünyayı fiziksel olarak değiştiremedikleri için, değerleri tersine çevirerek zihinsel bir zafer kazanmayı hedeflerler. İşte tam bu noktada, ahlakın en büyük dönüşümü gerçekleşir. Köle ahlakı, efendinin iyi olarak tanımladığı her şeyi kötü olarak yeniden adlandırır. Efendinin gücü zalimlik, zenginliği günah, cesareti ise kibir haline gelir. Buna karşılık, kölenin kendi zayıflıkları birer erdeme dönüştürülür. Köle güçsüzdür ama bunu mütevazılık olarak pazarlar. Köle korkaktır ama bunu sabır ve barışçıllık olarak adlandırır. Köle intikam alamaz ama bunu bağışlayıcılık olarak nitelendirir. Böylece zayıflık, acizlik ve boyun eğme, ahlaki açıdan en yüksek mertebeye ulaştırılır. Nietzsche göre bu durum, insanlık tarihindeki en büyük akıl oyunudur. Bu felsefi akımın arka planında, özellikle Yahudi-Hristiyan ahlak geleneğinin yükselişi yatmaktadır. Nietzsche, Roma İmparatorluğu döneminde ezilen ve köleleştirilen kitlelerin, kendi dinleri ve inançları yoluyla soylu Roma kültürünü nasıl içten içe fethettiğini açıklar. Güçlü, savaşçı ve estetik değerlere önem veren Roma, zayıfı ve acizi kutsayan köle ahlakı karşısında diz çökmüştür. Bu tarihsel süreç,
kölelerin efendilere karşı kazandığı en büyük zaferdir. Artık vicdan azabı, günahkarlık ve suçluluk duyguları insanlığın yeni rehberi olmuştur. Nietzsche, bu dönüşümün insan doğasına büyük bir zarar verdiğini savunur. Çünkü köle ahlakı, insanın içindeki yaşam enerjisini, yaratıcılığı ve yükselme arzusunu bastırır. İnsanı evcilleştirir, onu ortalama bir sürü hayvanına dönüştürür. Filozof buna sürü zihniyeti der. Sürü zihniyetinde herkes eşit olmalıdır. Hiç kimse diğerinden daha güçlü, daha zeki ya da daha yaratıcı olmamalıdır. Çünkü herhangi bir bireyin öne çıkması, sürünün geri kalanında yetersizlik duygusu uyandırır. Bu yüzden köle ahlakı, her türlü sıradışılığı, deha belirtisini ve güçlü iradeyi bastırmak için toplumsal baskıyı ve vicdan mekanizmasını kullanır. Peki, günümüz dünyasında köle ahlakı nasıl karşımıza çıkıyor? Nietzsche yaşasaydı, bugünün modern toplumunu muhtemelen köle ahlakının nihai zaferi olarak nitelendirirdi. Sosyal medyada, politik tartışmalarda ve toplumsal ilişkilerde sürekli bir mağduriyet yarışının yaşandığını görüyoruz. Mağdur olmak, zayıf olmak veya haksızlığa uğramış olmak, modern dünyada kişiye adeta ahlaki bir üstünlük ve dokunulmazlık kazandırıyor. Güçlü, başarılı ve kendi sınırlarını çizen insanlar ise sürekli olarak yargılanıyor ve aşağı çekilmeye çalışılıyor. İşte bu, tam olarak Nietzsche'nin bahsettiği hınç kültürünün modern bir tezahürüdür. İnsanlar kendi yetersizlikleriyle yüzleşmek yerine, başarılı olanları değersizleştirerek kendilerini rahatlatıyorlar. Tam bu noktada, akıllara çok önemli ve haklı bir soru geliyor. Eğer geleneksel ahlakı bir köle tuzağı olarak görüp yıkarsak, hırsızlık, cinayet ya da yolsuzluk gibi yüz kızartıcı suçları nereye koyacağız? Nietzsche bu suçları meşru mu görüyor? Kesinlikle hayır. Hatta durum tam tersidir. Nietzsche göre hırsızlık, cinayet ve yolsuzluk gibi eylemler, güçlü bir iradenin veya efendinin yapacağı şeyler değildir. Bu eylemler doğası gereği gizliliği, yalanı ve başkalarının varlığına asalak gibi tutunmayı gerektirir. Kendini yaratamayan, kendi gücüyle var olamayan insan başkasının malına, hayatına veya hakkına göz diker. Dolayısıyla bu suçlar, Nietzsche'nin gözünde özgürleşmiş bir ruhun eylemleri değil, kendi içindeki hınç ve acizliği yönetemeyen, dürtülerinin kölesi olmuş ilkel insanın zayıflık göstergeleridir. Nietzsche toplumsal kuralların tamamen yok olmasını istemez, onun itirazı, bu kuralların arkasındaki gerekçeleredir. Hırsızlık yapmamalıyız çünkü yukarıdaki bir güçten korkuyoruz demek, kölece bir korkudur. Nietzsche bize şunu söyler, hırsızlık yapmayın, insanları öldürmeyin, ama bunu korkaklığınızdan veya cezalandırılma korkunuzdan değil, bu asalakça davranışların insan onurunu, gücünü ve asaletini aşağı çeken birer zayıflık olduğunu bildiğiniz için yapmayın. Yani suç yine suçtur, ancak onu reddetme gerekçemiz korku değil, kendi yüksek karakterimiz olmalıdır. Nietzsche'nin bu eleştirileri, onun acımasız ya da bencil bir düşünür olduğu anlamına gelmez. Onun asıl derdi, insanın kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin önündeki engelleri kaldırmaktır. Köle ahlakı, insanı sürekli geçmişe, vicdan azaplarına ve hayali bir öteki dünyaya bağlar. Oysa Nietzsche, insanın bu dünyadaki yaşamı sevmesini, acısıyla ve tatlısıyla hayatı kucaklamasını ister. Bu felsefi duruş, insanı kendi değerlerini yaratan, toplumsal dogmalardan sıyrılmış ve kendi hayatının efendisi olmuş bir birey olmaya çağırır. Filozof bu ideal insana üst insan adını verir. Üst insan, köle ahlakının yarattığı suçluluk ve günah kafesinden kurtulmuş, kendi kaderini kendisi yazan kişidir. Ahlakın Soykütüğü Üstüne kitabını okurken, her satırda kendinizle yüzleşirsiniz. Nietzsche size ne yapmanız gerektiğini söylemez, aksine bugüne kadar doğru kabul ettiğiniz, her şeyin altındaki temeli sarsar. İnandığınız merhamet gerçekten sevgiden mi doğuyor, yoksa başkalarına yardım ederek kendi zayıflığınızı mı unutmaya çalışıyorsunuz? Adalet talebiniz, güçlü olana duyduğunuz gizli bir hıncın maskelenmiş hali mi? Bu sorular can acıtıcıdır, ancak zihinsel özgürlüğe giden yol tam da bu can acıtıcı sorulardan geçer. Nietzsche'nin köle ahlakı eleştirisi, felsefe dünyasında varoluşçuluk ve nihilizm gibi akımlarında temel taşlarından birini oluşturmuştur.
İnsanın önceden belirlenmiş bir özü veya ahlakı olmadığını, kendi değerlerini kendisinin inşa etmesi gerektiğini savunan varoluşçular, Nietzsche'nin bu cesur çıkışından büyük ölçüde ilham almışlardır. Değerlerin değersizleştiği modern dünyada, bizi ayakta tutacak tek şey, dışarıdan dayatılan köleleştirici kurallar değil, kendi içimizden fışkıran yaşam iradesidir. Sonuç olarak, efendi ve köle ahlakı kavramları, sadece tarihsel birer analiz değil, aynı zamanda her birimizin içinde her gün yaşanan içsel bir savaşın tasviridir. Hangisini seçeceğimiz, hayata nasıl baktığımızla ilgilidir. Sürünün güvenli ama köleleştirici sınırları içinde mi kalacağız, yoksa kendi değerlerimizi yaratmanın getirdiği o zorlu ama özgürleştirici yola mı çıkacağız? Seçim, her zaman olduğu gibi, tamamen bize aittir. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi konuyu, kitabı veya filmi incelememi istediğinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.